Dostlar selamünaleyküm. Özellikle dünden beri ABD'nin İran'ı vurması bekleniyordu. Aslında haftalardır bekleniyordu ama dünden beri tansiyonu iyice yükselmişti. Ve bu sabah ilk saldırılar gerçekleşti. İsrail, İran'da önleyici saldırılar başlattığını açıkladı ve Tahran'da bazı bölgeler vuruldu. Peki önleyici saldırı ne demek? Vurulduğu bilinen yerler nereler? Bu iş nereye doğru gidecek? Yani bir savaş mı başladı? Bugün hızlıca bunları konuşalım. Bugünlerde konuları hızlı konuşmamız gerekecek gibi görünüyor. Çünkü İran gündemi ve son dakikalar muhtemelen yoğun olacak. Maalesef beklenen savaş başladı gibi görünüyor. O yüzden uzatmadan konuya geçelim. Günlerdir zaten bu işin savaşa doğru gidiyor olduğu artık belliydi. ABD'nin yaptığı hazırlık, müzakerede caydırıcılığın çok daha ötesine geçmiş durumdaydı. Bir de genel olarak ABD kesinlikle uzlaşmacı bir tavra sahip değildi. Mesela Trump, biz istediğimiz şeyi duyamıyoruz diye açıklama yapıyor. Bu açıklamada diyor ki, bizim istediğimiz şey, İran'ın biz nükleer silah kesinlikle geliştirmeyeceğiz demesi. Sonraki müzakerelerde İran Dışişleri Bakanı, biz nükleer silah geliştirmeyeceğiz. Böyle bir amacımız yok diyor. Ama ABD tarafı bunu duymamış gibi yapıyor. Hatta Trump sonra diyor ki, bizim istediğimiz şey hiçbir şekilde nükleer çalışmanın olmaması. Yani tıp alanında kullanılacak %15, %20 zenginleştirmeyi bile kabul etmiyoruz. Yani İran'ın müzakerelerde kayıtsız şartsız teslim olmasını istiyorlar. Eğer bu olursa savaşın olmama ihtimali olduğunu çok net şekilde belli ediyorlardı. İran tarafı da ben nükleer programımı durdurmayacağım, barış amaçlı kullanacağım şeklinde bir tavra sahipti. Burada kim haklı derseniz elbette İran haklı. İran'ın yöneticilerini sevmiyoruz diye adil olmayacak değiliz elbette. Sende nükleer silah olacak. Sürekli de bu nükleer çalışmaları arttıracaksın. Sonra karşı tarafa diyeceksin ki ama sende olamaz. Yok öyle bir dünya. Batı'nın şımarıklığını yaşıyoruz şu anda. Başka bir şey değil bu. Ama durum adil olmasa da dediğim gibi sahadaki gerçeklik buydu. Yani bir şey olacağı belliydi. Çünkü ABD çok ciddi hazırlık yapıyordu. Ve İsrail sürekli ABD'yi İran'a karşı kışkırtıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada savaşın ilk ayak seslerini duyduk. Bugün İsrail İran'a önleyici saldırı başlattığını duyurdu ve başkent Tahran'da birçok noktada patlamalar yaşandı. Bu saldırılarda İsrail'in ve ABD'nin savaş uçakları ve seyir füzeleri kullanıldı. Atılan seyir füzeleri Irak semalarından geçerken falan görüntülendi mesela. Hedef alınan noktaların hepsi henüz belli değil. Daha çok detaylı bilgiler gelmedi. Ama daha çok İran'ın doğusunu hedef aldıklarını biliyoruz. İsrail savaş uçakları iki dalga şeklinde saldırı yaptı. Tabi İsrail ile birlikte ABD'nin savaş uçakları ve bölgedeki güçleri de saldırılara katıldı. Bu saldırılardan sonra İran'ın hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Resmi açıklamalara değil de sahadan gelen ilk bilgilere bakarsak İran Cumhurbaşkanlığı sarayının vurulduğu söyleniyor. Bir de Tahran'da İran İstihbarat Bakanlığı karargahı vuruldu. İsrail'deki bazı basın yayın organları İran'ın dini lideri olan Hamene'nin vurulmuş olabileceğini açıkladı. Ama tabii ki İsrail medyası çok ciddiye alınacak bir medya değil. Biz Reuters'ı baz alırsak İran dini lideri saldırı sırasında Tahran'da bile değildi. Güvenli bir noktaya götürülmüştü. Saldırıdan sonra İran'da iletişim altyapısının çöktüğü haberleri geldi. Sonra İsrail İran'ın Kum şehrini vurdu ve İran ağır bir misilleme yapacağını açıklayıp kendi hava sahasını kapattı. New York Times'ın haberine bakarsak her ne kadar saldırıyı İsrail üstlense de tek başına yapmadığını görebiliyoruz. Çünkü bu habere göre Amerika Orta Doğu'daki üslerinden ve bir uçak gemisinden İran'a bu hava saldırılarını düzenledi. Yani İsrail yapmış gibi görünse de esasında saldırıların büyük çoğunluğunun arkasında ABD var. Ve tüm bu bahsettiğim gelişmelerden sonra ABD Başkanı Trump İran'a geniş çaplı askeri operasyonlar başlattığını açıkladı. Yani önleyici saldırı gibi başlayan saldırılar bir savaşa dönmüş durumda. Peki bu önleyici saldırı ne? Ondan da kısaca bahsetmek lazım. Yani İsrail neden böyle bir açıklama yaptı? Önleyici saldırı dediğimiz şey şu. Karşıdaki devlet bana saldıracak. Bununla ilgili ciddi istihbaratım var ve buna inanıyorum. İşte bu yüzden de o bana saldırmadan önce bu saldırıyı durdurmak için ve onun karar alıcılarını etkisiz hale getirmek için ya da en azından köşeye sıkıştırmak için ilk hareketi yapan ben oluyorum. Buna önleyici saldırı deniyor. İsrail diyor ki İran bana füzelerle ve insansız hava araçlarıyla bir saldırı başlatacaktı. Ben şu an onu engelledim. İsrail böyle bir açıklama yaparak ilk vuruşu ben yaptım sadece demiş oldu. Tabi bu şekilde bir açıklama yaptığınız zaman saldırgan taraf olmanıza rağmen yaptığınız şeyi uluslararası hukuk açısından meşru müdafaa kapsamına sokmaya çalışırsınız. İsrail şu an bunu yapmaya çalışıyor. Ama elbette önleyici saldırının meşru müdafaa sayılması için tehdidin çok yakın olması gerekiyor. Yani sadece bu ülke bana saldıracak dediğinizde ülkeler bunu meşru müdafaa olarak kabul etmeyeceklerdir. Tabii bir önemi var mı derseniz elbette yok. Dediğim gibi saldırıda iki taraf var. İsrail ve ABD. İkisinin de kendisinde nükleer silah varken bir başkasına hayır, kesinlikle sende nükleer silah olamaz diyorlar. Böyle bir ortamda zaten hangi uluslararası hukuktan ya da hangi haktan, adaletten bahsedebiliriz?
Peki şimdi bundan sonra ne olacak? Ben bu videoyu hazırlarken bir yandan da gelen son dakikaları takip etmeye çalışıyorum. Tam şu anda Trump bir masal anlatıyor. Şöyle bir şey dedi. İranlılar Irak'ta yüzlerce Amerikan askerini öldürdü ve biz buna artık tahammül etmeyeceğiz. İranlılar Irak'ta yüzlerce Amerikan askerini öldürdü mü bugüne kadar? Hayır. Bugüne kadar yaptıkları bütün saldırılar danışıklı dövüş şeklindeydi. ABD İran'da belli hedefleri vuruyor ya da vurmuş gibi yapıyor. İran buna karşılık ABD'nin Irak'taki askeri üslerini çevresini vuruyor. Hiçbir zaman askeri üssün içine bir tane bile füze düşmedi bugüne kadar. Tabi bugünden sonra farklı olabilir. Çünkü artık bu iş danışıklı dövüşle kapatılabilecek bir meselenin ötesine geçmiş durumda. Ama dediğim gibi bugüne kadar Irak'ta hiçbir Amerikan hedefini vurmadı İran veya herhangi başka bir yerde. Sadece Irak'ta da olmak zorunda değil. Daha önce Trump'ın kendisi de açıklamıştı. ABD İran'ı vurunca İran tarafı biz bir karşı saldırı yapmak zorundayız diyerek ABD'yi uyarmıştı. Irak'taki üssünüzü vuracağız ama üssün etrafını vuracağız. Yani bir şey olmayacak. Sadece bu saldırıyı yapmak zorundayız prestijimiz açısından diye haber vererek saldırı yapmışlardı. Tabi diyebilirsiniz ki Trump'a mı inanıyorsun sen? Ben Trump'a inanmıyorum. Sahadaki gerçekliğe inanıyorum. O kadar füze teknolojisine sahip olduğunu iddia eden İran'ın füzelerinden bir tanesi bile mi üssü vurmaz? Hep çevresine mi düşer? Bütün attıkları füzeler askeri üssün orta mesafede diyebileceğimiz çevresine düştü. Yakın mesafeye bile düşmedi. Bugüne kadar hep böyle olmuşken şu an Trump neden İran, Irak'ta yüzlerce ABD askerini öldürdü diyor. Çünkü demek ki bu başlattıkları saldırı gerçekten yıkıcı olmasını hedefledikleri büyük bir savaşa dönecek. Dün gece bunun olacağı belliydi. Genellikle Cuma gecesi saldırı bekleniyor. Çünkü ABD saldırıyı başlatmak için borsanın kapanmasını bekliyor. O yüzden kaç haftadır zaten Cuma gecesi son dakikaları takip ediyorduk. Ama bu hafta işler biraz daha farklıydı. Çünkü dün ABD İsrail'deki vatandaşlarını uyardı. İran'ın çevresindeki askeri üslerin olduğu bütün ülkelerdeki vatandaşlarını uyardı. Çin, İran'daki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıkladı. Ve İsrail'deki vatandaşlarına da dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Bununla da bitmedi. Bütün Avrupa ülkeleri bölgedeki vatandaşlarını uyardı. Bu uyarılar ve seyahat kısıtlamaları elbette boşuna yapılmamıştı. İşte bu sabah neden olduğunu gördük. Peki bundan sonra ne olur? İşin açığı bundan sonra ne olur kestirmek çok mümkün değil. Bundan sonra ne olacağını aslında biraz da İran belirleyecek. Onu da önümüzdeki saatlerde ve günlerde net şekilde göreceğiz. Eğer İran gerçekten ciddi bir karşılık verirse savaşın boyutu büyür. Vermezse ne olur? Saldırılar tamamen durmaz ama bir süre daha devam eder. Peki verecek mi derseniz işin açığı net bir şey söylemek zor. Ama bildiğim tek bir şey var. Bu saldırıya karşılık vermek zorunda. Bu saatten sonra İran, ABD üslerini ve İsrail topraklarını ağır şekilde vurmak zorunda. Yoksa hem sahadaki hem masadaki bütün caydırıcılığını kaybeder. Bugüne kadar anlattığı füze envanterinin hiçbir anlamı kalmaz. Sonuçta kullanmadığınız sürece füze envanterinizin olması kimse için önemli değil. Kullanabilme ihtimaliniz caydırıcılık sağlar. Sadece sahip olmanız değil. Ve İran eğer bu füzelerle ciddi saldırılar yaparsa belki ilk etapta ABD ve İsrail'in saldırganlığı artacaktır. Ama kısa bir süre içerisinde biz ne yapıyoruz deyip tansiyonun dozunu düşürmeye başlamak zorunda kalacaklar. Çünkü onların da hesap vermek zorunda oldukları bir kamuoyu var ve hiçbir siyasetçi o kamuoyunu görmezden gelemez. Ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bugünlerde İran cephesini bol bol konuşacağız gibi görünüyor. Allah'a emanet olun.